Belki kariyerle bunları erteliyoruz. Belki çocuk yapmayı çok genç yaşımızda tercih etmiyoruz. Herkes bana şu soruyu sordu. Yani senin çocuğun olmayacak mı? İnanın sizi hiç ilgilendirmez. Yani eğer çocuğu sizle yapmayacaksak sizi hiç ilgilendirmeyen bir soru bu. Ben yumurta dondurma işlemini geçtiğimiz Ocak ayında kendi isteğimle yaptırdım. Yaklaşık 10 gün boyunca bu hormonları enjekte ediyorsunuz kendinize. Ben şanslıydım diyelim. Herkese yeniden merhabalar. Ben Gamze. Bu kanalda size 2019 yılında geçirdiğim kanser sürecini ve sonrasını anlatıyorum. Aslında bugün size ameliyatımı ve kemoterapi sürecimi anlatacaktım ama geçtiğimiz Ocak ayında yumurta dondurdum ben. Bu yüzden bu videoda hazır her şey tazeyken bundan bahsetmek istiyorum. Yumurta dondurma işlemi aslına bakarsanız üreme çağındaki her kadının yaptırabileceği bir işlem. Ama genellikle tabii ki 30 yaş üstü gruba önerilen bir işlem bu. Çünkü tıbben şunu biliyoruz, ürettiğimiz yumurtaların kalitesi yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bu yüzden 30 yaşın üzerindeki kadınlara biz olabildiğince erken yumurta dondurmasını öneriyoruz. Her teşhisi alan kadınlarda aslında ideal olan kemoterapiyi henüz almadan önce yumurtalarınızı dondurmanızdır. Çünkü kemoterapinin bazı çeşitleri, kemoterapi sırasında kullanılan bazı ilaçlar üreme hücrelerinize zarar verebilir. Bu yüzden kanser tanısı aldıktan sonra kemoterapinin öncesinde yumurta dondurmalarını öneririz aslında fertil kadınlara. Tabii ideal olan budur dedik ama mesela benim hikayemde böyle olmadı. Benim tümörüm halihazırda karın zarına metastaz yapmış olduğu için ve agresif de bir tümör çeşidi olduğu için yumurta dondurma işlemi nereden baksanız 1 ay sürecek bir işlem olduğu için açıkçası benim doktorum bu bekleme süresini göze almak istemedi. Buna yine sizin doktorunuz karar verecek. Benim doktorum bana senin yaşın zaten genç ve zaten çok fertil bir dönemdesin. Senin üreme hücrelerinin etkileneceğini düşünmüyorum deyip kemoterapi öncesinde yumurta dondurma işlemini önermedi. Ve ben yumurta dondurma işlemini geçtiğimiz Ocak ayında kendi isteğimle yaptırdım. Şimdi bana sorduğunuz birkaç soru var. Onların üstünden gideyim. Kemoterapi aldım. Hala fertil miyim? Kemoterapi sonrasında üreme yeteneğinizi koruyup korumadığınıza, hala fertil olup olmadığınıza belli hormonlara bakılarak karar verilir. Bunlardan en önemlisi AMH. AMH kanda bakılan bir hormon. Yumurta rezervinizi gösterir bu. Bununla beraber işte FSH, LH, östradiol gibi çeşitli üreme hormonlarınız var. Fertil olup olmadığınıza öncelikle böyle karar veriliyor. Bende de aynı şekilde bu hormonlara bakıldı. Çok şükür ki benim fertilizasyonum kemoterapiden etkilenmemişti. İşte AMH'ım ve diğer tüm üreme hormonlarım normal aralıklardaydı kemoterapiden sonra da. Ve şunu da soruyorsunuz, ona da cevap vereyim. Kemoterapiden sonra regl olabiliyor muyum? Sorusu geliyor. Evet, regl oluyorum. Çünkü dediğim gibi ben üreme yeteneğimi koruyorum. Benim fertilizasyonum kemoterapiden etkilenmedi. Ama tabii bu çok kişisel bir şey. Bunu söylemek zorundayım. Sizin aldığınız kemoterapi rejimi nedir? Sizin kanser türünüz nedir? Yaşınız kaç? Genetiğiniz buna müsait mi? Yani bunlar kişiden kişiye değişebilecek şeyler. O yüzden hani bende böyle diye sizde öyle olacak diye bir şey yok. Ben şanslıydım diyelim. Şimdi işin kanser boyutunu geçecek olursak size yumurta dondurma sürecimi anlatmak istiyorum. Şimdi bu nasıl bir işlem? Önce ondan bahsedelim. Öncelikle bir kadın doğum doktoruna gidiyorsunuz ve orada sizin folikülleriniz sayılıyor. Antral folikülleriniz sayılıyor. Sonrasında eğer folikül sayınız yeterliyse üreme hormonlarınıza bakılıyor. Az önce saydığım üreme hormonları bunlar. Ve eğer bu hormonlarınız da normal aralıklarda, sağlıklı aralıklarda bulunursa size deniyor ki reglinin 2. gününde gel ve hormon enjeksiyonuna başlayalım. Siz reglin 2. günü doktorunuza gidiyorsunuz ve bir hormon enjeksiyonuna başlıyorsunuz. Bu hormonların içinde FSH, LH ve progesteron var. Yaklaşık 10 gün boyunca, 8-10 gün kadar diyebilirim. Bu hormonları enjekte ediyorsunuz kendinize. Bir tanesi tablet şeklinde, 2 tanesi de enjeksiyon şeklinde yapılıyor bu hormonların. Ve bu enjeksiyonları yaparken de 2-3 günde bir ultrasona giriyorsunuz.
Ve 8-10 günün sonunda ultrasonda folikülleriniz yeterli boyuta ulaştığında sizi yumurta toplama işlemine alıyorlar. Bu hormonlar o var olan o folikülleri olgunlaştırmak için veriliyor size. Çünkü şöyle düşünün, normalde kadınlar her ay bir tane folikülden bir tane yumurta atar. O yumurta sonrasında döllenir ya da atılır ve regl olursunuz. Burada amaç var olan tüm foliküllerinizdeki yumurtaları hormon takviyesiyle olgunlaştırmak ve tek seferde olabilecek en fazla sayıda yumurtayı toplamak. Bu yüzden hormon takviyesi alıyorsunuz. Yumurta toplama işlemi nasıl bir işlem onu anlatayım. Yumurta toplama işleminde size hafif bir sedasyon veriliyor ve işlem totalde 15-20 dakika sürüyor. Bu süreçte intravajinal yolla girilip yumurtalarınız toplanıyor foliküllerden. Peki bu yumurtaları ne kadar süre saklayabiliyoruz? Bu yumurtalar 10 yıl kadar süreyle saklanabiliyor. Şimdi kendi hikayeme gelecek olursak, ben gerçekten çok şanslı biriyim. Dediğim gibi ben yumurtalığımın bir tanesi alınmış olmasına rağmen, üzerine kemoterapi almama rağmen fertilizasyonumda herhangi bir sorun yaşamadım. Normal düzenli regl olmaya devam ettim. Tüm üreme hormonlarım normal, sağlıklı bir kadının üreme hormonlarıyla aynı aralıklardaydı. Ve ilk muayenede tam 9 tane folikül sayıldı. Benim en başta gözüken 9 folikülümden sürecin sonunda 7 tanesi olgunlaştı ve 7 folikülden de 7 tane sağlıklı yumurta toplanabildi. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Şimdi ben zaten fertilizasyon yeteneğimi koruduğum için ve düzenli regl olduğum için zaten şu anda spontan gebe kalabiliyorum. Yani kendim yarın istediğimde gebe kalabiliyorum. Ben şu an yakın zamanda bir çocuk planlamadığım için ve yaşım da artık 30 olduğu için yumurta dondurmayı kendi isteğimle tercih ettim. Ve bunun da ilerisi için iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık günümüzde belki kariyerle bunları erteliyoruz. Belki çocuk yapmayı çok genç yaşımızda tercih etmiyoruz. Ve ben de dediğim gibi şu önümüzdeki yakın bir gelecekte diyeyim en azından çocuk planlamadığım için bugünkü en genç halimle en sağlıklı yumurtamı dondurmak istedim. Belki 33-35 yaşlarımda çocuk sahibi olmak isteyeceğim ve o zaman dönüp o 30 yaşında üretmiş olduğum yumurta benim en sağlıklı yumurtam olacak. Çünkü şunu biliyoruz, 30 yaştan sonrasında ürettiği yumurtaların kalitesi her geçen yıl biraz daha düşüyor. Bu tıbbi bir gerçek. O yüzden belki ilk gebeliğimi spontan gebelik şeklinde planlarım. Atıyorum ikinci gebeliğimde 35, 36, 38 bilmiyorum o yaşlarda gebe kalmayı planlarsam da dönüp bu yumurtamı, bu sağlıklı yumurtamı kullanabilirim. Bu gerçekten çok büyük bir kafa rahatlığı bence. Ve şunu söylemek istiyorum. Ben bütün bu süreci, yumurta dondurma sürecimi dokümante ettim. Enjeksiyonlarımı yaparken kısa kısa videolar çektim ve her gün yan etkilerini anlattım. Çünkü ciddi bir miktarda hormon alıyorsunuz çok kısa süre içinde ve sonrasında da o hormonun bir çekilme dönemi oluyor. Haliyle yan etkiler oluyor. Hem psikolojik olarak hem fiziken yan etkileri oluyor. Ve yumurta dondurmak isteyen kadınlara aydınlatıcı olması için de bu videoyu da yakın zamanda paylaşmayı planlıyorum. En azından ne yan etkiler yaşanabileceğini ve aslında her birimizin aşağı yukarı aynı şeyleri yaşadığını göstermek adına paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi asıl konuya gelirsek, ben bu süreçte, tanı aldığım süreçte, işte yumurtalığımın alındığı, kemoterapi aldığım süreçlerde en yakınımdan en uzak insana kadar herkes ama herkes bana şu soruyu sordu. Yani senin çocuğun olmayacak mı? Herkes bana bu soruyu sordu. Şimdi arkadaşlar, ne kadar yakınınız olursa olsun insanlara böyle sorular sormamalısınız. Yani Türk kültüründe böyle bir şey var biliyorum. İşte bize çok masum geliyor bu tarz sorular. Hani işte çocuğun olmayacak mı? İşte evlenmeyecek misin? İkinci çocuğu yapmayacak mısınız? Ya arkadaşlar bunlar inanılmaz özel sorular ve inanılmaz bir sınır ihlali, özel alan ihlali. Ve inanın sizi hiç ilgilendirmez. Yani eğer çocuğu sizle yapmayacaksak sizi hiç ilgilendirmeyen bir soru bu. Rica ediyorum hiç kimseye böyle sorular sormayın. İnsanlar için çok üzücü, incitici, yıpratıcı olabilir sorularınız ve gerçekten sizi hiç ilgilendirmez.
O yüzden bu tarz soruları ve meraklarınızı lütfen kendinize saklayın. Kimin ne yaşadığını bilemezsiniz. Lütfen böyle özel soruları hiç kimseye sormayın. Ve kapatmadan şunu söylemek istiyorum. Kansersiz Hayatlar Derneği ilk videomdan sonra benimle iletişime geçti ve bir canlı yayın yapmak istediklerini söylediler. O canlı yayını Kansersiz Hayatlar Derneği'nin kendi Instagram sayfasında bulabilirsiniz. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok güzel mesajlarınız var. Yorumlarda da, DM'lerde de görüyorum. Dönebildiğim kadarına dönmeye de çalışıyorum. Yalnız şöyle bir durum var. Benim kendi kişisel Instagram hesabıma yazıyorsunuz çoğunlukla. Sizden ricam, bu iş için açtığım bir Instagram hesabı var. Aşağıya açıklamalar kısmına da yine eklerim. Sizden ricam orayı takip edip sorularınızı da oradan sormanız. Çünkü ben kendi bireysel Instagram hesabımda açıkçası çok böyle işte mesaj isteklerine bakmıyorum, dönmüyorum. Arada kaynıyor, kayboluyor. O yüzden bana diğer taraftan bu iş için açtığım Instagram hesabından daha kolay ulaşırsınız. Orayı ara ara kontrol ediyorum. Orada zaten çoğu kişiyle orada konuşuyoruz. Sorularınızı orada cevaplıyorum. Ve açıkçası kendi Instagram adresimde bu içeriğin olmasını çok istemiyorum. Çünkü hani takdir edersiniz ki ben bu süreci yaşayalı 5 yıl geçti ve dönüp her gün bundan bahsetmek, bunu konuşmak tabii ki istemiyorum. Bu videoları çekme sebebim tamamen birilerine bir faydası dokunur diye. Bir sonraki video için arayı bu kadar açmamaya çalışacağım. Videoyu izlediğiniz ve beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.